bize imparatorlukların savaş alanlarında parlak askeri taktikler, cesur askerler ve üstün ateş gücü kullanılarak inşa edildiği öğretilir. Ayrıca hükümetlerin bu devasa, dünyayı değiştiren çatışmaları sadece vatandaşlarından vergi toplayarak finanse ettiğine inandırılırız. Bu en büyük tarihi illüzyonlardan biridir. Modern savaşlar bugünle finanse edilmez. Geleceğin ipotek edilmesiyle finanse edilir. Modern savaşın gizli mimarisini anlamak için 17. yüzyılın sonlarına gitmeliyiz. Yıl 1690. İngiltere tam bir kriz halinde. Fransızlara karşı yapılan Beachy Head Muharebesi'nde küçük düşürücü bir donanma yenilgisi aldılar. İngiliz filosu yok edildi. Kral 3. William'ın hayatta kalabilmek için donanmasını çaresizce yeniden inşa etmesi gerekiyor, ancak kraliyet hazinesi tamamen boş. Dehşete düşmüş, tükenmiş bir halktan bir gecede devasa bir küresel donanma inşa edecek kadar vergi toplayamazsınız. Kralın finansal bir mucizeye ihtiyacı vardı. William Paterson adında İskoç bir tüccar sahneye çıkıyor. Çaresiz hükümete servet için inanılmaz derecede radikal, avantgard bir planla yaklaştı. Özel bir şirket kurulmasını önerdi. Krala muazzam bir miktar borç verecek zengin bireylerden oluşan bir sendika. 1,2 milyon pound. Ancak mimarinin mutlak dehası şuradaydı. Kral ana parayı hemen geri ödemek zorunda değildi. Sadece faizi ödemesi yeterliydi. Bu devasa kredi karşılığında hükümet bu özel sendikaya devletin tek bankeri olması için kraliyet beratı verdi. Hükümetin güvencesiyle desteklenen kendi kağıt banknotlarını basma hakkı verildi. Böylece 1694 yılında İngiltere Merkez Bankası doğdu. Bu sadece bir banka değildi. Bu bir savaş makinesiydi. Bugün devlet tahvili dediğimiz şeyi çıkararak imparatorluk için bir hile kodunun kilidini açtılar. Hükümet artık gelecekteki muazzam serveti çekip bugüne getirebilir ve bunu yeryüzündeki en korkunç donanmayı inşa etmek için kullanabilirdi. Olağanüstü kısa bir süre içinde İngiliz tersaneleri hiper ölçekte çalışmaya başladı. Finansal mimari, askeri üstünlüğü doğrudan üretmişti. Bu sistemin gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını gözümüzde canlandıralım. Atlantik'te yeni inşa edilen İngiliz filosu ile Fransızlar arasında şiddetli bir deniz savaşı hayal edin. Bir İngiliz topu her ateşlendiğinde barut, demir ve ücretler açısından fahiş bir paraya mal olur. Fiziksel maliyet dudak uçuklatıcıdır. Ancak İngiltere Merkez Bankası sayesinde İngiliz kaptan savaşın ortasında kraliyet hazinesindeki altının bitmesinden endişe etmez. Londra'da yatırımcılar aktif olarak savaş tahvili satın alıyorlar. Topların ateşlenmesi sürekli akan özel sermaye ile kusursuz bir senkronizasyon içindedir. Bu gelişmiş finansal yazılımdan yoksun olan Fransızlar savaşlarını eski yöntemle finanse etmeye çalışıyordu. Köylülerini acımasızca vergilendirerek. Kriz anında fakir bir nüfusu vergilendirmenin kesin bir sınırı vardır. Sonunda paranız biter ve moraliniz tükenir. Savaş makineniz basitçe durur. Ancak sürekli borç üzerine inşa edilen bir sistem, yatırımcılar hükümetin faizi ödemek için ayakta kalacağına inandığı sürece sonsuza kadar büyüyebilir. İngiltere dünyayı sadece daha iyi denizcilere sahip olduğu için fethetmedi. Dünyayı üstün finansal işletim sistemine sahip oldukları için fethettiler. Ulusal borç kavramı dönüştürüldü. Artık utanç verici bir yük veya ulusal bir zayıflık işareti olarak görülmüyordu. İnanılmaz derecede güçlü bir finansal araç haline geldi. Ulusun özel servetini bir havuzda toplayıp tamamen devlet hedeflerine odaklamak için bir araç. Bugün her modern ulus devlet tam olarak aynı mimariyi kullanıyor. Dünya savaşlarından devasa altyapı projelerine kadar sistem tahvil piyasası üzerinden işliyor. William Paterson'ın 300 yılı aşkın bir süre önce tasarladığı matrisin içinde yaşıyoruz. Savaşlar bugünün parasıyla yapılmaz. Yarının vaadiyle yapılırlar. Bir dahaki sefere ulusal açık hakkında bir şey duyduğunuzda şunu hatırlayın. İmparatorlukların görünmez motoruna bakıyorsunuz.